Ya ne bitmez akvaryum setiymiş ya. Ne tasarımmış abi, ne yaptın ya? Niye bitmiyor? Hangi aşamadayım? Yine harika bir vlog demeye dilim gitmiyor. Bu vlogdan öte bir şey. O derece bak. Bu kardeşine güven ya. Ben seni ne zaman güldürmedim, bilgi vermedim. Sen kanala abone olduğundan emin ol. Bu videoyu beğen. Ben de şimdi sana anlatmaya başlıyorum. Paylaştığım vlogdan bir hafta sonra zaten biz Kurban Bayramı'na giriş yapmış olduk. Ve ben bu Kurban Bayramı'nda günübirlik de olsa memleketime, Karadeniz'e, köyüme gidebildim. Ve gitmişken de araya yine böyle bir şeyler sıkıştırdık. Şu an görmüş olduğunuz ve bundan sonraki tasarımlarda kullanacağım kayaları, taşları köyden bedavaya getirdim abi. Onları da size gösteriyor olacağım. Hatta direkt sizi köye götüreyim, orada görün abi. %100 organik doğa turuna çıkıyoruz. Biz buradayız. İster inanan ister inanmayın. Bu tam böyle ışıklandırmalı. Babam anlatıyor yine. Zeki abi bak şimdi. Burası, buradan şurası. Sınırımız. Bak. Ayı gördünüz mü? Gelmiş ya geçen. Aşağıda dere gözüküyor. Şurası şöyle benim oluyor. Bakacağız. Mevzu mu var lan? Aleykümselam. Bak görüyor musun? Yabani çilek. Bunun bir reçeli oluyor. Öf. Bulursak çilek alalım. Seni ben alalı çok oldu bebeğim. Sen şu çileği at önce ağzına. Ayı da çıkabiliyor. Domuz da çıkabiliyor. Karımla arazi analizi yapıyoruz. Arazinin sınırı bu. Buradan şurası bizim. Burayı mı düzleyeceksin o zaman? Şurası işte. Düzlük burası. Burası işte. Ev yapacağın zaman burayı yapacaksın. Oradan da yol açacaksın. Burası böyle mis. Bak. İlerideki evimizin manzarasını çekeyim. Ama asıl manzara burada. Aquascaping'e özel kayalar mevcuttur. Toplar Kilo 50. Aynen toptan verilir. Kilo 50. Gümeliston. Her ebata uygun. Cidden bunlar oluyorsa alsana. Olabilir yani. Neden olmasın? Alırız biraz. Tamam torbayla top. Kök, dal, bitki, doğal materyaller mevcuttur. Doğada her şey bedava. Bak su sesini duyuyor musun? Şuradan bizim su akıyor. Biz bu suyu içiyoruz. Normal içme suyu. Bu daha önceki videoda anlatmıştım. Bak. Bu su içilebiliyor. Biz yıllar boyu bu suyu içtik. Tabii şu an kar yağmur olduğu dönemde bulanıyor ama içilebilir. Babam analiz yapıyor şu an. Çaktırma. Ne yapacaksın Köşkü? Akvaryum için. Kilosu 100-200 lira. Adam kepçeyle bırakmış. Evin dibi. Baksana abi. Her yer taş. Dereye gidiyoruz hadi. Şu bitkiye bak. Şey gibi, tül gibi olmuş. Enteresan. Çilek topluyoruz bir yandan. Isırgan falan olabilir, dikkat edin. Kameraya bakın bakayım. Şöyle poz verin. Babam nerede? Geliyor anca geliyor. Geldim. Babalara geldik. Sen ne zaman en son indin dereye baba? Bayağı oldu. Hayır bilmiyorum. Aquascaping materyalleri mevcuttur. Gümeliston kilo 50. Dere kumu bulunur. Kilo 5. Adet sınırsız. Mini landscape kayalar. Bak sukulent. Alabildiğiniz her yer taş kaya abi, tatlı su. Bak 2 tonluk da var, 2 kiloluk da var. Her yer taş, kum, bitki, mos. Bu arada burada heyelan olmuş bak geçenki yağmurda. Gördünüz mü? Hadi çimelim, hadi çimelim. Haydi gel çimelim. Gümeli'den hepinize selamlar. Gümeli gününden hepinize selamlar. Bugün sizi köyümü gezdiriyorum. Bugün sizi köyüme getirdim. Let's go. We ain't slowing down, baby. Come and show me how. Gotta do it right now. You know you gotta hold me. Bakın harika bir kök buldum. Bunu kullanacağım. Yağmurdan dolayı sular yükseliyor. Buralarda böyle kütükler, dallar, kökler, her şey var. Doğal materyaller var. Bu tarz bir şey bulursam alacağım yani. Şu işimize yarayabilir mi? Bu yaramaz. Bu yaramaz. Şunu bulduk. Böyle denk geldikçe alacağım yani. Özellikle malzeme aramaya çıkmadım da denk geleni alacağım. Şunu da alayım. Dere kenarı da var ya, püfür püfür ha. Çok fazla kaya ve taş seçeneği var ama şu an onun amelini yapamayacağım için buraya sadece bu iş için gelmek lazım bir gün. Yani buna ayrı bir gün ayırmak lazım. Bak bizim ev şurada arada. Oradan geldik buraya. Babalar gidiyor. Baba biz evde neler besliyoruz bir bilsen. Şu güzelmiş. Bunlarla detay verebiliriz. Bak.
Hazine hazine. Bilmiyordum Melek abla geleceklerini bilseydim yapardım. Bir sürpriz yaptık. Bunu mısır unundan saracaksın. İki paket Öyleymiş, iki bak su çok var. güzel. Misir unuyla o... Söyle bir dahakine misir unu. İyi bayramlar. 1, 2, 3. İki kızım var herhalde, iki gelinim var. Gördün mü? 9 torun Herkes var. yapıyor. Fındıkla ilgili bir maliyet hesaplaması yapmak gerekirse günümüz için söylüyorum. Öncelikle bunun gübreleme maliyeti. Her dönem şimdiki olduğu gibi dibindeki bu otlar diz boyunca şu anda temizlenmesi gerekiyor. Onun için işçilik ayrı bir maliyet. Geniş arazisi varsa böyle işçi tutması gerekecek. İşçilik ayrı bir maliyet. Toplandı, geldi, uzak tarlasa bir nakliyesi var. Harmana serilecek. Bunun kurutulması, makineden tekrar dövülerek içinin taneciklerinin ayıklanması o bir maliyet derken Sonra bir daha seriyor kurutuyorsun. 1 tonluk ürün alacağın tarlanızdan kalacak sana cebine 350 kilo kadar bir sana cebine kalır. 3'te 1'i gibi düşünün. Fındığın iç piyasada şu andaki güncel fiyatı 165 lira ile 180 lira aralığında olduğunu kabul edersek 2026 itibarıyla. Sıcağın altında ameliyatı yapıyorsun, uğraşıyorsun, 60 bin lira para kalır. Köyden döndükten sonraki gün yani bayramın ikinci günü de şu köşedeki karides akvaryumunun tasarımına başladım. Akvaryumun final görüntülerini bekliyorum. Birazcık daha toparlanması gerekiyor bu cepte. Bunun haricinde Instagram'dan takip eden arkadaşlar görmüştür. Bazen storylerde paylaştığım devasa bir diskus akvaryumu var. Ben belli periyotlarda genel bakım yapıyorum ya da rutin bakımlar yapıyorum o akvaryuma. Şimdi dilerseniz bir de o akvaryumun bakımını yapalım, geri gelelim. O akvaryum bakımı biter bitmez eve geldim ve yeni yapacağım akvaryum tasarımının çalışmalarına başladım. O gece geç yattım, dedim hani birazcık geç kalkarım, öğlene kadar birazcık kafa dinlerim, rahat rahat çalışmamı yaparım falan diye düşünüyordum. Fakat ertesi gün sabah nasıl bir uyandırma servisi karşıladı dersiniz? Yapacak bir şey yok yani, her ne kadar dinlenemesem de o gün uyanmış oldum ve erken kalkan yol alır bahanesiyle tasarım çalışmalarımda kullanacağım dal ve kökler içinde Aquashop'un yolunu tuttum. Bilmeyenler için Aquashop, Bursa Ataevler'de, Nilüfer Ataevler'de bulunan bir akvaryum mağazası. Ben de zaman buldukça gidiyorum. Sahibi de Gökhan abi sağ olsun. Ne zaman gitsem bana iskonto yapar. Teşekkür ederim Gökhan abi bu arada. Tasarım materyallerimi aldım. Daha sonra malzemelerimi topladım. Uzun zamandır beklediğimiz ikinci kattaki akvaryum tasarımlarımıza başladım hayırlısıyla. Can't fool flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, bring something like a mobile. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm about it. Bundan bir önce paylaşmış olduğum Okan Usta ile sohbet videomu izlerseniz bu akvaryumlarda nasıl bir tasarım planlıyorum az çok anlarsınız. Bu tasarım alttaki akvaryumların olacak. Şu an niye orada derseniz o videoyu izlemeniz lazım. Sonraki hafta bizim oğlan Almanya'dan geldi ve biz ailece vakit geçirdik vesaire. O hafta akvaryumlara çok vakit ayıramadım fakat Almanya'dan sipariş ettiğim bir
ürün geldi. Bu üründe şu an benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de henüz kimsede olmayan ve henüz Türkiye'de hiç incelenmemiş bir filtre. İlk ve tek olmaya devam edeceğiz. Neyse, akvaryumun filtresi geldi. O da cepte. Tabii içeride daha bekleyen 5 tane daha akvaryum olduğu için arkadaşlar sadece buna fokuslanamıyorum. Mesela toplu kargo çıkarttım, sizlere karides gönderdim demiştim ya. Öyle bir liste yapmışım ki adamlar aylardır bekliyordu. Tatil matil dinlenme yok. Elimdeki sarı ateş neon karideslerden toplu bir kargo çıkarttım. We ain't slowing down, baby. Come and show me how. Gotta do it right now. You know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? Good things they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Elimde o kadar az sarı ateş neon karides kalmıştı ki karideslerin efendisi Yasin'e rica ettim. Bana dedim damızlık dişi karides gönder ki ben dedim şu koloniyi toparlayayım. Life is hectic, but we gotta keep it rolling, though. Gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it, though. Buradan da Yasin'e çok teşekkür ediyorum. Ve ben bu süreçte akvaryumlarıma 2 haftadan beri su değişimi yapmıyorum. Herhangi bir bakım yapmıyorum. Çünkü akvaryumlarımda artık çeşme suyu kullanmayı bıraktım ve tamamen ozmoz suya döndüm arkadaşlar. Bundan sonraki süreçlerde tüm akvaryumlarda ozmoz su kullanacağım. Balıklar ve karidesler için de bu sulara ilgili mineralleri, takviyeleri ekleyerek gayet profesyonel şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü artık suyun dengesi, suyun kimyası bizim elimizde. Tabii bu süreç benim için çok büyük bir adım ve bu adımı atmamı sağlayan Zatex su arıtma sistemlerine de çok teşekkür ediyorum. Zafer Bey'e her konuda sağ olsun hem ürün sonrasında her türlü fikir alışverişi yapıp bana destek oldu. Zaten ürünlerle ilgili yaptığım sistemle de ilgili harika bir video gelecek. Sadece ona özel, yani su kimyası, ozmoz sistem, arıtma sistemi, çok detaylı bir video çekeceğim. Şu an balkonumda hemen şurada 100 litrelik bir su depom var. Artık akvaryum bakımı yaparken cayır cayır su basacağız abi. Çiçek. Akvaryumlarda şöyle kireç izi görmeyeceğiz bundan sonra. Tabi bu süreçte yapacağım yine birçok işlem var arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz armatür için bir askı aparatı yapmam gerekiyor. Bunları da yukarıya asmak için yine aparat lazım bana. Bir şeyler ayarlayacağım. Yine hani böyle incik cincik çok fazla iş var ama onları da eş zamanlı olarak götürebileceğim yani diğer işlemlerle. Ben şu an bu videoyu çarşamba akşamı çekiyorum. Bir aksilik olmazsa da cuma günü akşam işten çıkınca yemeğimi yiyorum abi. Hemen hardscape çalışmama kaldığım yerden devam ediyorum. Şu an bu görmüş olduğunuz küçük tasarım buraya gelecek. Abi nasıl gelecek, sığmıyor dersen Okeanos videomu izle kardeş. Anlattım orada detaylı. Benim tasarımımın %30'u 20'si falan yani. Bitmiş bir şey değil. Bu ana hat aslında. Daha buna detaylar eklenecek, perspektif katacağız. Cart curt valla bokup sürü bir ton şey var. Benim bu haftaki amacım en azından şu ikinci katın hardscape'ini şu akvaryumun içine koymak abi. İnanın ben de çok yoruldum. Çok fazla strese giriyorum. Çok fazla ürün var. Onlarla ilgili de bir şeyler çekmem lazım. Ürün inceleyeceğiz. Ürün yapacağız. Bir var ya, patlayacağım. Bütün tedarikçilere, sponsorlara sağ olsun hepsini tek tek ayrıca teşekkür ediyorum. Hiçbiri de beni darlamadı bu arada. Ben kendi kendime evham yapıyorum. Mahcup olmamak için. İnşallah bu hafta sonu ikinci katın hardscape'ini bitiriyoruz. Daha sonra hemen başlar mıyız su girmeye? Başlarız ya, niye başlamayalım? Evet, suyumu giriyorum bu iki akvaryuma. Filtreleri hazır. Armatürleri hazır. Zemin materyalleri yani kumu, toprağı var. Zaten katkılarımız, filtre medyalarımız var. Filtrelerimiz var. Ne duruyoruz? Helva yapalım kısmına geldik. Minimum bir hafta boş bir şekilde çalıştıracağım. Çünkü bu köklerde bildiğiniz üzere böyle bir biyofilm oluşuyor. Mantar diyenler de var. Bir salgı oluşuyor. Bunun oluşup kaybolması için istemediğimiz fazla tozlar, cartlar, curtlar gitsin diye. Aynı zamanda bitkili akvaryumda aktif toprak kullanacağız. Onun amonyaydı vesaire. Bu döngüyü sağlamak için 1-2 hafta bekleyeceğiz ama bu aşamaların hepsini siz detaylı olarak inceleyeceksiniz. Şu ikinci katı sistemini oturttururken de inşallah üst kata geçmeye başlayacağız. Üst kat için de tasarım materyali olarak yine bana dal ve kök lazım olacak. Armatürün askısını da yapınca şu ikinci katın tasarımını dışarıda yapıyorum ben bu arada. Masa üstünde ama büyük akvaryumun tasarımını tamamen merdivene çıkıp içinde yapacağım. Tasarımı daha uzun sürecek diye düşünüyorum. Çünkü benim eski videoları hiç izlediniz mi? Ciddiyim ya. Mesela kanala girip eski videolara baktınız mı? Bu adam anlatıyor bir şeyler de kendini geliştirerek bir şey yaptığın olay var ya. Hani kademeli yükseliş. Şu akvaryum benim şimdiye kadar yapacağım en detaylı çalışma olacak diye düşünüyorum. Yani ben kendi beklentimi çok yükseltiyorum. Sizinki yükselmesin de. O yüzden çok ince hesaplara giriyorum aslında. Yani şu dalın ucu mesela niye küt olmuş, niye sivri değil? Anladım bendeki o obsesyonu tasarım konusunda. O yüzden uzun sürüyor aslında. Ama inanın çok keyifli olacak arkadaşlar ya. Vallahi bak şu sete şöyle kameraya karşıma alacağım. Şöyle bir fotoğraf çektirip
Vallahi duygulandım şu an. Olacak ya, valla güzel şeyler olacak yani. Sadece dediğim gibi zamana ihtiyacımız var. Zaten ben bu projeleri de yaz sonuna kadar bitirmeyi düşünüyordum. Sular ısınıyor. Her canlıyı koyamıyoruz. Bizim isteğimiz kaçıyor vesaire. Bu set dışında bilmeyenler için benim evimde şu an içeride 5 tane daha akvaryum var. Bunlardan 3 tanesi şu an kuruldu. İşte içine karides vesaire ekleyeceğiz. Onlarla ilgileniyorum. Ürünler geliyor. Ürünleri deniyorum falan filan. Yani ben de sabah 7.30 akşam 5.30 çalışan biriyim. Eve gelmem 6.30, yemek yemem, duş al falan derken saat zaten 9 oluyor. 11'de yatıyorum abi. 2 saatte akvaryuma mı vakit ayıracaksın? Sosyal medyaya mı vakit ayıracaksın? Ailene mi vakit ayıracaksın? Beni de biraz anlarsınız diye düşünüyorum. İnanın elimden geleni yapıyorum. Artık bundan sonraki süreçte birinci vites takıyoruz. Küçük bir tasarım. İkinci vitesi alıyoruz. Biraz daha amatör bir tasarım. 3'e taktığımızda ben biraz daha profesyonel bir tasarım yapabileceğimi düşünüyorum. Potansiyel vardır diye düşünüyorum. İnşallah mahcup olmam size karşı. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı dostlar. Kanala abone olduğunuzu ve videoyu beğendiğinizi, hatta hype'a bastığınızı düşünüyorum artık. Siz artık yabancı değilsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.